Yapsak'tan merhabalar. Evet, dediğim gibi İstanbul Müzik Festivali Direktörü sevgili Efruz Çakırkaya ile birlikteyiz. Ve Efruz bize 53.'sü gerçekleşecek İstanbul Müzik Festivali'nin detaylarını anlatacak. Her yıl olduğu gibi. Bir gelenek tabii. Her müzik festivali öncesi sen bize güzel güzel anlatıyorsun Efruzcuğum. Evet, özlediğimiz o an yine geldi. Evet. Bence İstanbul'un en güzel mevsimi İstanbul Müzik Festivali'nin olduğu günler diye düşünüyorum. Ben her akşam bir yerde bir konser, hepsi çok güzel mekanlarda, çok güzel insanlarla karşılaşıyoruz. Hani dinlemenin Harika ötesinde harika müzisyenlerle topluluklar. karşılaşıyoruz, konuşuyoruz, sohbet ediyoruz, dinliyoruz. Daha ne olsun? Şimdiden ellerine sağlık. Çok teşekkürler. Tabii bunun arkasında çok büyük bir ekip var biliyorsun. Evet. Hep beraber önümüzdeki birkaç hafta çalışacağız ve harika bir Tabii program siz bunu sunacağız. ya bir yıl da değil bunun hazırlığı. Yok, 2-3 yıl 2-3 öncesinden yıl başlıyor öncesinden başlıyor, değil programlama. mi? Evet. Ve gittikçe tabii katlanarak büyüyor ve bir program ortaya çıkıyor. Öncelikle tabii festival teması seçiliyor. Bu yılın festival teması da sınırların ötesinde oldu. Bunu iki farklı şekilde festival programı içerisinde göreceğiz. Klasik müzik, standart bildiğimiz o alışılagelmiş klasik müzik sunma ve dinleme formatların dışına çıkacağız. Biraz sınırların dışına çıkacağız. Barok dönemden 21. yüzyıla kadar yazılmış farklı eserlerle farklı sanat disiplinleri bir araya gelecek. Bunların arasında işte hip hop dans, crump dans, break dans, tiyatro, görselleme, resim gibi farklı janrlar yer alıyor. Bir diğer anlamda da aslında tam kelime anlamıyla sınırlarımızın ötesine çıkacağız. Yani Türkiye sınırlarının yakın komşularına uzanacağız diyelim. Yunanistan, Bulgaristan, Azerbaycan ve İran'dan sanatçılar, müzisyenler, sazlar, topluluklar gelecek ve bu ülkelerin müzikleriyle bizim müziklerimiz bir araya gelecek. Benim tabii çok heyecanlandığım çok güzel orkestralar ve korolar da geliyor. Onları böyle hani oralara gidip dinlemek her zaman mümkün olmuyor. Ayağımıza geliyor o kadar güzel korolar ve orkestralar. Bu inanılmaz bir şey gerçekten. Bu yıl da yine bunu başarıyoruz. Ne kadar güzel, ellerinize sağlık. Kimler geliyor? O büyük orkestraları özellikle önden sormak istiyorum. Tabii, öncelikle açılış konserinde şahane bir koromuz var. Bulgaristan Ulusal Korosu. 2020 yılında Hasan Uçarsu'ya verdiğimiz bir eser siparişinin dünya premierini nihayet bu sene yapacağız. Ve Bulgaristan'dan enfes bir koro geliyor. Koro ve orkestrayla, Tekfen Filarmoni Orkestrası'yla ortak verdiğimiz bir eser siparişiydi bu. Coşkulu bir şekilde festivali açıyoruz. Daha sonra Türkiye'de ilk kez konserler verecek NDR Elb Filarmoni, Hamburg'daki o ikonik Elb Filarmoni konser salonunun yerleşik orkestrası olan Norddeutsche Rundfunk Orkestrası, çağımızın en önemli keman virtüözlerinden Frank-Peter Zimmermann ve olağanüstü bir Chopin yorumcusu olan Rafael Blehaç'la AKM'de olacak ve İstanbullu izleyicilerle ilk kez buluşacak. Avusturyalı prestijli topluluk Camerata Salzburg'da dahi piyanistimiz Fazıl Say'la festivalde yer alacak. Bu konser de yine Atatürk Kültür Merkezi'nde. İsviçreli sıra dışı projeler üreten Cenevre Oda Orkestrası, Geneva Camerata'da isyan dolu bir projeyle Revolta ile festivale konuk oluyor. Bu projenin tabii çok enteresan bir tarafı var aslında. Festival temasına da gönderme yapıyor. Müzisyenler o bildiğimiz alışılagelmiş şekilde sandalyelerinde oturup notaya bakarak çalmayacaklar. Hem çalacaklar hem bir koreografi eşliğinde sahne üzerinde hareket edecekler ve sahnenin üzerinde de Los Angeles banliyölerinde doğmuş bir hip hop türü olan crump dans icra edilecek. Yani müzisyenler hem çalacak hem oynayacak hem dansçılar sahnede olacak. Böyle çok enteresan bir iş var festival programında bu sene. Evet. Festival gerçekten de sınırların ötesine geçiyor. Bu anlattıklarından bunu görmek, hissetmek çok mümkün. Farklı sanat dalları dedim, mesela dansı görüyoruz. Dans bol bol var. Evet. Danstan Tablolar projesi Cemal Reşit konser salonunda sunacağımız işte de Alexander Gadziev, Mussorgsky'nin Bir Sergiden Tablolar eserini çalarken Amigo lakaplı Kadir Memiş, ki kendisi Berlin'de çok önemli bir sokak dans topluluğu, hip hop dans topluluğu olan Flying Steps'in de kurucularından biri, improvize bir şekilde hip hop ve break dans yapacak sahnede. Caravaggio ve Monteverdi projesine de hemen gelmek istiyorum. Orada da çünkü farklı pek çok sanat dalı aslında bir araya geliyor. İtalyan topluluk La Veneziana, Monteverdi ve çağdaşı olan bestecilerin eserlerini seslendirirken bir tiyatro topluluğu, Teatri 35 üyeleri, ki onlar da İtalya'dan geliyorlar, Caravaggio'nun tablolarını canlandıracaklar. Yani etraflarında böyle çeşitli
objeler, kumaş parçaları, aksesuarlar olacak. Bir eser seslendirilirken önce o aksesuarlarla kendilerine bir kostüm yaratacaklar ve sahnede Caravaggio'nun bir tablosunu göreceğiz. O eser bitecek, ikinci eser başladığında üstlerindeki kostümleri çıkaracaklar, başka bir şekle bürünecekler ve bir başka tabloyu sahnede göreceğiz. Böylece oyunculuk, tiyatro ve müzik aynı anda bir konserde izleyicilerle buluşmuş olacak. Ve sabırsızlıkla bekliyorum zaten. Sen bunları basın toplantısında anlattığında da hani 11 Haziran gelse de müzik festivali başlasa dedim. Ve hangi gerçekten. birine gitsek? Evet, hangi birine? Galiba hepsine geleceğim. Yani Bekliyoruz. el verdiği ölçüde hepsine gelmeye niyetliyim ama Caravaggio ve işte El Filarmoni'dir, açılış konseridir falan aklımda ve Fazıl Bey'in tabii ki. Tabii ki. O da sürpriz olarak zaten son anda girdi. Evet, Çok mutlu oldum. rahatsızlanan bir solistin yerine sevgili Fazıl. O da gerçekten bu arada büyük mucize. Fazıl Bey'in boş bir gününü yakalamak. İnanılmaz bir şans. Evet, büyük şans. Tam o konserde İstanbul'da imiş Fazıl ve sağ olsun teklifimizi kabul etti ve Fransız piyanist Hélène Grimaud'un yerine sahnede olacak. Hélène Grimaud'a da tabii acil şifalar diliyoruz. Evet. Daha önce Salzburg'da çok çaldı Fazıl Bey. Ama Fazıl Say. hiç Türkiye'de beraber konser vermediler. Çok güzel olacak. Ben Evet, de harika denk heyecanla düştü. beklediklerimden biri de o. Bir de dünya premierleri, Türkiye premieri ve eser siparişleri de var. Gerçi Hasan Uçarsu ile ilgili olanı söyledin ama böyle dikkat çeken bir tarafı da var tabii tüm bunların hepsinin. Çağımızın yaşayan en önemli bestecilerinden biri olan Ukraynalı besteci Valentin Silvestrov'a bir eser siparişi verdik. Bunun dünya premieri Süreyya Operası'nda gerçekleşecek. 2018 yılından bu yana TSKB desteği ve işbirliğiyle sürdürdüğümüz Yarının Kadın Yıldızları projesinde de çok özel bir pencere var. TSKB'nin kuruluşunun 75. yıl dönümü münasebetiyle bir eser siparişi verdik. Besteci ve keman sanatçısı Ceren Türkmenoğlu Yaylı Sazlar Dörtlüsü için yeni bir eser yazdı. Projeden destek almaya hak kazanan genç müzisyenler bu eserin dünya premierini gerçekleştirecekler. Yine festival temasına gönderme yaparak burada minik bir sürprizimiz de var. Bu eserin dünya premieri sırasında da resim, animasyon ve grafik sanatçısı Hilal Can sahnede bir görselleme yapacak. Sahneye yerleştirilecek bir tepe gözle sahnenin arkasına bir perdeye yansıtacağımız bir alanda Hilal bir görselleme yapacak. Boyalar, su ve böyle çeşitli malzemeler ve kestiği küçük karton parçacıklarıyla bir grafik tasarım dünyası, orada bir enstalasyon yaratacak. O esnada biz de bunu izleyeceğiz. Her konserde gerçekten farklı bir sanat dalı var. Aslında her konserde bir görsel şova da dönüşmüş. Sadece kulağımıza Kulağa değil, değil. gözümüze ve ruhumuza her türlü hitap ediyorsunuz gerçekten. Sürprizler de dolu bir İstanbul Müzik Festivali. Ne kadar güzel. Tabii ben hemen müzik rotasına gelmek istiyorum. Çünkü festivalin heyecanla beklenen başlıklarından biri de bu. Evet. Bu sene Büyükdere'de müzik rotası ve 3 farklı kilisede gerçekleşecek. Burada İtalya, Avusturya ve Polonya'dan genç müzik toplulukları var. Daha sonra bu müzisyenler hafta sonu klasiklerinde de ücretsiz etkinliklerde İstanbul'u müzikseverlerle buluşacak. 14 ve 15 Haziran'da Fenerbahçe Parkı ve Yıldız Parkı'nda önce çocuklara özel tasarlanan hip hop dans atölyeleriyle başlayacağız güne saat 3'te. Ardından saat 5'ten itibaren Hollanda Saksafon Sekizlisi'nin seslendireceği canlı müzikle bir yoga konseri yapacağız. Ve bu konserin ardından da yine Hollanda'dan festivale katılacak iki kardeşten oluşan Preda Brothers, klasikten caza uzanan çok keyifli bir performans sunacaklar. Bir de tabii her yıl olduğu gibi ödüllerimiz var. Evet, bu yıl festivalin yaşam boyu başarı ödülünü eser siparişi verdiğimiz Ukraynalı bestecimiz Valentin Silvestrov'a takdim ediyoruz. Festivalin onur ödülünü de 11 Haziran'da gerçekleştireceğimiz açılış konserinin öncesinde düzenleyeceğimiz bir törenle kıymetli sanatçımız Profesör Mesut İktu'ya takdim edeceğiz. Evet. Yavaş yavaş böyle kapanışa doğru da geliyoruz. Tabii Kapanışa doğru. konuşmadığımız pek çok konser var aslında. Festivalin bütün detaylarını izleyiciler müzik.iksv.org adresinden ulaşabilirler ve en nihayetinde koro ile açtığımız festivali bir başka korolu eserle Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, Slovak Filarmoni Korosu ve 4 yıldız solistle bir Rossini gecesiyle coşkuyla kapatacağız. Evet. Bu arada Borusan'da ilk notadan beri müzik festivalinin sponsoru olduğunu her yıl anlatıyorlar.
bize gerçekten de çok kıymetli Çok bir taraftan. kıymetli. Çünkü bu festivaller başta konuştuğumuz gibi yıllarca, yani biz burada 11-26 Haziran'da dinliyoruz. 15 gün, 2 hafta, ama siz bu 2 hafta için belki de 4 yıl, belki de 5 yıl çalışıyorsunuz Evet. ki bunun arkasında bir de 53 yıllık bir tecrübe var bir taraftan. Ama sponsor olmadan da bunlar olmuyor. O Evet, yüzden bu kadar zengin bir uluslararası içerik sunmamıza olanak sağlayan elbette öncelikle festival sponsoru Borusan Holding'in katkısı. Ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı, diğer gösteri sponsorları, çeşitli kültür kurumları, yabancı konsolosluklar, kültür ofisleri, Lale Kart üyeleri ve en nihayetinde elbette festival izleyicilerinin katılımıyla bu kadar büyük bir etkinlik sunmayı başarabiliyoruz her yıl. Bu anlamda da ben herkese çok teşekkür etmek istiyorum. evet. Biz de size çok teşekkür ediyoruz. Sponsorlara da ayrı teşekkür ediyoruz tabii ki. Hani tüm bu dünyanın orkestralarını, korolarını bizim ayağımıza getirdikleri için, ama sizin emekleriniz de çok büyük. Hem 53 yıllık İKSV hem de senin ve senden önceki tabii müzik direktörleri falan inanılmaz bir katkısı var, emeği var. Ellerinize sağlık. Çok teşekkürler. Bütün ekip arkadaşlarım adına ben de çok teşekkür ediyorum. Çünkü perde arkasında gerçekten çok kalabalık bir ekip var. Ve büyük bir adanmışlıkla, aşkla çalışıyorlar. Her sene tüm festivaller için. Onlara da teşekkür ediyorum. İKSV, seve seve İKSV.